Her bir duygumuz başka bir alemin anahtarı. Anahtarın yerini bulup açabilsek o alemlere kapılar açılacak. Şimdi bu işitme duygusu var ya, onu aldım, anahtarı açtım. Hangi aleme açıldı? Sesler alemine. Benim hayalim var ya, hayalim. O hangi aleme açılıyor? Misal alemine. Benim ruhum var ya, ruhum. O hangi aleme açılacak? Berzah alemine açılacak. Veyahut alem ervahtan geldiği için, değil mi? Ruhlar aleminde. Sayısız alem var. Bir de ısı alemi var. Mesela mıknatıs alemi var. Çekim alemi var. Sıcaklık alemi var. Biliyor muydunuz bunları? Bunlar da birer alem. Hani 18.000 alem diyorduk ya. Böyle sayısız alem var. Bu alemler nerede? Hepsi belki bir atomun üstünde. Yani hiçbiri birbirine karışmıyor mu? Hiçbiri birbirine karışmıyor. Şimdi şu oda şehadet alemi mi? Evet. Peki aynı zamanda ruhlar alemi de olabilir mi? O da olabilir. Ortamın sıcak olması telefonun çekmesine engel oluyor mu? Olmuyor. O başka bir alem, öbürü başka bir alem. Ortamın soğuk olması sesimin iletilmesinde sıkıntı çıkarıyor mu? Hayır, o başka bir alem, sesin başka bir alem. Demek ki alem dediğimiz ne biliyor musun? Boyut farklılığı. Maddi dünyada tek bir atomun üstünde 18.000 alem olabilir. Çünkü boyut farklılığı maddeye bakan bir şey değildir. Mesela şu an burada kaç boyut, kaç frekans var? Televizyonun frekansı var mı şu an? Var. Radyo frekansı? Var. Telefonun frekansı? Var. Ses frekansı? Hepsi var. Hepsi iç içe mi? Hepsi iç içe. Peki birbirine karışıyor mu? Hayır. Hangi cihazın varsa o frekansı yakalarsın. Şu an radyoyu buraya koysam çalabilir miyim? Çalarım, çünkü havada radyonun boyutu, yani frekansı da var. Şu an buraya televizyon açsam, bassam düğmeye açılır. Çünkü televizyonun da frekansı var. Bilgisayar açsam, internete girsem, internetin de frekansı var. Isının da frekansı var. Manyetizmanın da frekansı var. Cazibenin, çekmenin de frekansı var diyor Üstad Hazretleri. Her bir alem birbiriyle iç içedir. Ve bir alem, yani boyut, diğer bir aleme, yani boyuta engel değildir. Madem öyle, ders yaptığımız şu alemin içerisinde kabir ehli de olabilir mi? Olabilir. O boyuta da engel değil. Bizim ders yaptığımız şu salon, cinler aleminin düğün salonu olabilir mi? Olabilir, olabilir. Şu an burada birileri evlenip düğün yapıyor. Olabilir mi? Olabilir. Peki melekler alemi de olabilir mi aynı zamanda? Olabilir. Demek ki bizim alem dediğimiz boyuttur ve alem için maddi bir sınırlılık, zamansal bir sınırlılık söz konusu değildir. Mesela bir alemden daha örnek verelim. İnsanın hayal alemi var ya, alemi misale bir penceredir. Değil mi? Bunun en büyük örneği de nedir? Uykudur. Uyursun, oda genişler, coğrafya değişir, alem değişir. Gözünü kullanmadan etrafı seyredersin. Bak çok enteresan ha. Göz yok. Her şeyi seyrediyorsun. Cesetini kullanmadan Kabe'ye gider tavaf edersin. Öyle mi? Öyle öyle. Hem de çok sahici gelir sana. Biri de uyandırdığında ne dürtüyorsun ya? Ne güzel Kabe'de tavaf ediyordum. Şimdi dünyada etmeye kalksan pasaportu, uçağı, bekle et. Rüyada ne güzel. Hiçbirini kullanmadan, hiçbirine takılmadan. Bak bu anlattıklarım var ya, cennetin bile yamacından gelmez. Öyle düşün yani, Allah Allah. Demek ki maddiyattan çıkıp maneviyata yaklaştıkça zaman farkı, mekan uzaklığı, büyüklük, küçüklük diye kavramlar söz konusu değil. Allah Allah. Şimdi kabir deyince hep mezar aklımıza geliyor ya. Demek ki mezarın aklımıza gelmemesi lazım. Nasıl rüyanın yatakla alakası yoksa kabrin de mezarla alakası yok. O alem değil, değil mi? O zaman alemi berzah tam neresi oluyor? Kabristan mı alemi berzah? Hayır. Öldüğüm yer alemi berzah. Burada öldüm ya. Artık burası aynı zamanda alemi berzah. Ölünce çünkü o aleme geçiyorsun. Yani senin illa kabristana gitmene gerek yok. Hani bazen soruyorlar ya, gece vakti o ruh ne yapacak kabirde falan diye. Ya gece dediğin fani aleme bakan bir özellik. Yoksa yani şimdi Türkiye'de gece, Amerika'da gündüz yani. Melek hangi şeye göre kabza ervah edecek? Yani onlar maddi, fani alemlere bakan işler. Benim öldüğüm yer artık ne oluyor? Berzah alemi oluyor, kabir alemi oluyor. Saydığımızda birkaç tane mesele. Sadece duygular aleminin içine girsek 1001 çeşit alem çıkacak demek. Sesler alemi, görüntüler alemi, kabir alemi, daha ilahir ne alemler. Madde ile çok meşgul olan bir süre sonra maddileşir, gabileşir. Artık şu kainatta alması gereken manayı alamaz hale gelir. Çünkü mesela kainatta gördüğümüz birçok şey Allah Azze ve Celle'nin
mücessem ayetleri. Yani manayı Allah maddileştirerek yaratıyor. Sonra o maddeyi bize veriyor. Biz o maddeyle buluşup yediğimizde, içtiğimizde, kavuştuğumuzda yeniden şükredip o işi manevi bir boyuta taşıyoruz. Sürekli bir insan maddi nazarla baksa, sürekli maddeyle uğraşsa, kendisi de bir süre sonra maddileşir. Allah muhafaza. Şimdi bu maddileşmenin devam eden serüveni çok tehlikeli olur. Hele hele gafletin hükümdar olduğu böyle bir dönemde insan manadan bu kadar uzak kalırsa Allah'ın ona ne demek istediğini de yakalayamaz. Ve bir süre sonra insan önce ihlasını, Allah muhafaza, daha sonra imanını dahi kaybedebilecek bir hale gelebilir. Bu yüzden sürekli Allah'a vasıl olabilecek merdivenler inşa etmemiz lazım. Her bir yeni nefeste, her bir yeni delilde, Ya Rab seni nasıl daha iyi bilebilirim? Burada yarattığın eylemde senin muradını nasıl anlayabilirim? Dünyada öyle yapıyoruz değil mi? Şöyle önem verdiğimiz bir insanın küçücük göz hareketinden bile gecelerce uyuyamıyoruz. Acaba ne oldu, darılttın mı? Bir büyüğümüz gelir, bir hamle yapar. Acaba bu büyüğümüz bana ne demek istedi? İş Kur'an'ın dediklerine, Allah'ın hadiseler lisanıyla bize dediklerine geldiğinde de Perşembe geceleri çevir bir Yasin oku, kapat, Kur'an bu kadar. Ne kadar üzücü bir hal almış. Niye böyle oluyor? Sürekli maddeyle meşgul ola ola maddileştik. Bizim her nefeste Allah'ı tanıyacak, Allah'ı bilecek yeni bir merdivene ihtiyacımız var. Yoksa bunları almazsak, bu dersleri almazsak ha şuradaki kaya, ha gelecekte biz. İnanın bana hiçbir farkı kalmıyor. Sürekli böyle dünyaya koşturan, sanki dünya için yaratılmış bir hale dönen, rızık endişesi yaşayan, akıbet endişesi yaşayan, başına gelen en ufak şeyde böyle limanları yakan, gemileri yakan bir adam haline dönüşüyorsun. Bizim o hayatlarına imrendiğimiz sahabe efendilerimizin yolda bıraktıkları kokuları duyabilmek için tam bu adımlara ihtiyacımız, bu derslere çok ihtiyacımız var. Çıkmazdayım ya Rab. Yalnızlıklarım, yorgunluklarım, kaybettiklerim, kalbimi acıtan, hayatımı zindana çeviren ne varsa hepsini aldım, geldim huzuruna. Ve hepsinin ilacını buldum bu kitapta. Kalbimin yaralarını sarıp huzur veren şu iki zikir. Ya Baki, Entel Baki. Ya Baki, Entel Baki. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.